Are you scared? I can see you from behind. Üniversitedeki son senemde hoş görünüşlü, tatlı bir çocukla internette online bir uygulama üzerinde tanıştık. Yazışmaya başladık. Önce havadan sudan konuştuk. Sonra aile, okul gibi kişisel konulara girip sohbetimizi derinleştirdik. Sonraki birkaç hafta boyunca da neredeyse her gün internetteki bu uygulama üzerinden yazışmaya devam ettik. Ve en sonunda birbirimize telefon numaralarımızı verdik. Çocuk her soruma sakince ve olabilecek en mantıklı şekilde cevap veriyordu. Aynı zamanda beni de merak ediyordu. Hobilerimiz, sevdiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, her şey çok benzerdi. Ardından tabii ki buluşmaya karar verdik. En fazla ne olabilirdi ki? O gün tekrar WhatsApp üzerinden yazışıp akşama buluşacağımız yere karar vermeye çalıştık. En sonunda ikimize de yakın olan tatlı bir kafeye gitmeye karar verdik. Önce bir şeyler içtik, sonra yemek yedik. Muhabbet ise aynı online'da olduğu gibi oldukça keyifliydi. Hem çok yakışıklı hem de çok nazik biriydi. Kafalarımız çok uyuşmuştu ve tüm gece aşırı güzel geçmişti. Yemekten sonra ise evlerimize dağıldık. Ben yalnız yaşıyordum. O da söylediğine göre ev arkadaşıyla birlikte kalıyordu. Eve gittikten kısa bir süre sonra WhatsApp'ıma bir mesaj geldi. O çocuktu. Mesajı görünce yüzümde istemsizce bir gülümseme belirdi. Gecenin çok güzel geçtiğini veya bir sonraki buluşmanın ne zaman olacağını sorduğu bir mesaj alacağımı düşünmüştüm. Ama hayır, utangaç bir tavırla ev arkadaşının evde olmadığını ve ona ulaşamadığını, ev anahtarlarını da yanına almadığı için eve giremediğini yazmıştı. Kısaca kapıda kalmıştı ve sana gelebilir miyim diye soruyordu. Belki de yanıma tekrar gelmek için bahane üretiyordu. Aslında hoşuma gitmişti. Tamam diyerek ev adresimi verdim. Kısa bir süre sonra kapım çaldı. Karşımda tekrar o vardı. Salona geçip oturduk. Yine bir şeyler içip keyifli şekilde sohbet ettik. Çocuk ev arkadaşından haber beklediğini, eve gelince gideceğini söyledi. Aradan birkaç saat daha geçmiş, gece yarısı olmuştu ama beklenen haber gelmedi. Ertesi gün erken kalkacaktım ve yatmam gerekiyordu. Ona ise istediği kadar kalabileceğini söyleyerek belki ihtiyacı olur diye yastık ve üzerini örtmesi için bir battaniye getirdim. İyi geceler dileyerek odama geçtim. Kendi odama geçtikten sonra kapımı kilitledim. Normalde evde asla kapı kilitlemem. Zaten evde yalnız yaşıyorum. Çocukluğumdan alışkın olduğum bir şey de değil aslında. Ama evimde daha bugün tanıştığım birisi vardı. Sadece içimden bir ses bunu yapmamı söylemişti. Ve ben de içimdeki o sesi dinlediğim için çok mutluydum. Aradan bir süre zaman geçmişti. Yatağıma uzandım. Tam uykuya dalacağım esnada bir kapı tıklatma sesi duydum. Doğruldum. "Efendim?" diye seslendim. Kapının öbür ucunda çocuk vardı. Telefonunun şarjının bittiğini, arkadaşının ararsa kendine ulaşamayacağını ve şarj aletini almak için içeriye gelmek istediğini söyledi. Ona mutfakta yedek bir şarj aleti olduğunu ve onu kullanabileceğini söyleyip kafamı yastığa geri koydum. Tam gözlerimi kapatmıştım ki 5 dakika sonra kapım tekrar çalmaya başladı. Ama bu sefer sadece kapıyı çalmamıştı. İçeriye girmek için kapının kulpunu da çeviriyordu. Mutfaktaki şarj aletinin çalışmadığını belirterek benim şarjımı almak istiyordu. Ve yalan söylüyordu. Şarj aletinin çalıştığını biliyordum. Çünkü evden çıkmadan hemen önce telefonumu şarj etmiştim. Kapıyı açmak için biraz daha bastırdı. Ama kilitli olduğu için açamadı. Sinirlenip daha hızlı vurmaya başlayıp kapıyı açmam için ısrar etti. Korkmuştum. Ellerim titriyordu. Hemen polisi aradım. Kendi odamda kilitli olduğumdan ve evimdeki kişinin zorla içeriye girmeye çalıştığından bahsettim. Kısa bir süre sonra polis kapımdaydı. Dışarıdan zili çaldılar ama odamdan çıkmadım. Çıkmak istemedim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Polis ekipleri bir şekilde içeriye girmeyi başardı ve kapımın önüne gelip polis olduklarını söyledi. Sanırım 2 kişilerdi. Ama yine de emin olamadım. O kadar korkmuştum ki kapıyı açmak istemedim. Birkaç dakika içerisinde içlerinden birisi tekrar kapıma gelip şöyle söyledi. "Salonunuzun ne halde olduğunu biliyor musunuz?" Salonum mu? Salonuma ne olmuştu ki? Hem merak ettiğim hem de bir şekilde ikna olduğum için kapıyı yavaşça araladım. Kapının önünde gerçekten 2 tane polis memuru duruyordu. Onlarla beraber salona adımladık. Ve salon kapısına geldiğimde hayatımın şokunu yaşamak üzereydim. Tüm salon baştan aşağı muşambalarla kaplanmıştı. Yerler, koltukların üzeri, hatta tavan bile. O büyük naylon parçaları bantlarla her yere sabitlenmişti. Yerde ise koca bir kutu, delici ve kesici alet duruyordu.
Çocuk kapının çalıp polisin geldiğini anlayınca muhtemelen bir şekilde tüymüş ve ardında bu dehşet verici manzarayı bırakmıştı.